Fırında tavukları pişirmişim. Kıymetli seyircilerim, geliyor sizin için sebzeli, lezzetli, özel sosuyla birlikte. Allah, sosu az daha döküyordu. Sizler için enfes bir tavuk baget hazırlayacağım. Mantarlı, patatesli ve sebzeli ve lezzetli olacak. 16 tane tavuk bagetimiz var burada. Yan komşuda da tadilat var. Ses geliyor, özür dilerim. Şimdi burada kıymetli seyircilerim, bir paket mantar yaklaşık 300-400 gram civarında. Sadece mantarlar böyle çok büyük mantarlar almıştım. Baktığımda biraz kararmışlar. Şöyle soyduğumuz zaman beyaz dokusu ortaya çıkıyor kıymetli seyircilerim. Bakın, görüyor musun? İşte bu şekilde. Hepsini böyle bir elden geçiriyorum. Ondan sonra sosunu hemen hazırlıyoruz. Mantarlarımızı kestik kıymetli seyircilerim. Malzeme listesini saymadan noktasında demişsiniz. Hayır, hemen sayıyorum. Özür dilerim kıymetli seyircilerim. 3 tane patates, 1 tane büyük boy soğan, 4-5 diş sarımsak, 1 tane kırmızı biber. Şuradaki bölüm de sos bölümü. 2 yemek kaşığı yoğurt, yarım çay bardağı zeytinyağı ya da sıvı yağ. Her ikisi de olur. Burada tatlı kaşığıyla kekik, toz kırmızı biber, pul biber, çay kaşığıyla da kimyon ve karabiber. 1 yemek kaşığı da burada kıymetli seyircilerim biber salçası veya domates salçası. Hepsi de olur. Hemen şimdi malzemelerimizi saydıktan sonra patatesleri iri iri kesiyoruz. Doyurucu güzel bir yemek. Yanında pilav da iyi gider. Pilav da yapsaydı Oktay Usta diyen seyircilerimiz olabilir. Pilav tarifleri hazırladım. YouTube'a Oktay Usta pilav tarifleri yazın. Salma pilavı, kavrularak hazırlanan her çeşit pilav tarifim YouTube kanalımda mevcut. Şimdi içinde sarımsak, kırmızı biber, patates, mantar olan güzel tavuklu bir tarif. İsterseniz artı havuç da ilavede bulunabilirsiniz. Şu tüm malzemeyi doğradık, ön hazırlıklarımızı tamamladıktan sonra şimdi sosunu hazırlıyoruz. 2 yemek kaşığı yoğurdu ver Ayşem. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgimizi veriyoruz. Yoğurt, çay bardağı ile sıvı yağ, domates ya da biber salçası, hepsi de olur. Baharatlarda artı istediğiniz baharatlar varsa ilave edebilirsiniz. Sevdiğiniz baharatları da içerisine katın. Şimdi bakayım kıvam açıldı mı? Çok az bir şey, şöyle azıcık su veriyorum kıvamının kolay açılması için. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi sos açıldıktan sonra ortaya çıkınca tüm malzemeleri sosla buluşturuyorum. Lütfen takipte kalın. Fırında pişiyor lokum gibi bagetler ve sebzeler. Tavukları dizmişem tepsiye. 16 demişem 10 tanemiş, özür dilerim kıymetli seyircilerim. Eksik olmadı, fazla olmasa da bir sıkıntı yok. Şimdi mantar, kırmızı biber, soğan, sarımsak, patates, baharatlarla hepsini güzelce karıştırıyorum. Ortaya sebzeleri dökeceğiz. Kenarlarda tavuklar olacak. Gayet de güzel olur. Yanına salata, mor lahana salatası, sirkeye yatırılmış hali sizlerle paylaşmıştım. Beyaz lahana sirkeli. Güzel böyle bir salata yaparsanız enfes olur. Şurada saksıdan da buraya hemen 4-5 dal fesleğen ilave etti. Fesleğen de güzel bir aroma verir. Bakın, gördünüz mü? Bir araya gelince bir tepsi dolusu yemek çıkıyor. Son derece bereketli. Nasıl buldunuz? İsterseniz fırın poşetinde ister misiniz tarifler tavuklu? Onları da hazırlarım inşallah. 220 derece fırınımız şu anda bizi bekliyor. Hemen şöyle katlanmış olan yağlı kağıdı üzerine kapatıyorum. 1 saat üzeri kapalı pişecek. 15 dakikada üzeri açık pişecek. Yani üzerinde sonunda finalde kızartmış olacağız. Ve enfes bir tavuk tarifi sevgiyle gidiyor. Görmek ister misiniz? İyi yolculuklar canım. Fırının orta katın bir altı turbofan kapalı. Çık yola. Kapatıyor ve üzerine yağlı kağıdı koyuyoruz. Fırın yolculuğu. İyi yolculuklar canım. Sevgiyle gidiyor kıymetli seyircilerim. Fırının kapağını kapatıyorum. Sizlerden destek bekliyorum. 2 milyona az kaldı.
Fırından güzel kokular geliyor. 1 saat üzeri kapalı. 15 dakikada üstü açık olarak tavuk bagetlerimizi fırında pişirdik kıymetli seyircilerim. Ey güzel Rabbim, ne güzel nimetler veriyor bizlere. Evet, sizler için ailenizin aşçısından tarifler gelmeye devam edecek. Çocuklarınız bu güzel lezzeti severler. Pilav tariflerim var demiştim sizler için. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Efendim afiyet olsun. Sofranız bereketli olsun.